Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir elbise robasının anlatımıyla karşınızdayım. Yine pamuk iplerle beraber böyle küçücük motiflerden oluşan bir roba çalışmasını birlikte yapacağız. Çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın tamamı örebilecek. 6 motiften oluşan bir çalışma ve yine bu arka kısmında bakın rahat giydirip çıkartabilmek amacıyla böyle düğmeli bir çalışma olarak hazırladım. Rahat 1-2 yaşındaki bebeklerin kullanılabileceği büyüklükte bir elbise çalışması oldu. Şöyle bakın. Pamuklu iplerle örgümüzü ördük ve %100 pamuklu kumaşa böyle dikerek bu güzel çalışmayı tamamlamış oldum. Şimdi 1-2 yaş için uygun büyüklüktedir dedik ama şöyle ölçü de vereyim size arkadaşlar. Kol altından kol altına bakın. Tam 26 santim uzunluğunda, genişliğinde şöyle bir çalışma. Siz de çalışmayı yaparken önce beden ölçüsü alın arkadaşlar. Şöyle kol altından kol altına bir ölçü alın. O ölçünüze göre bu motif sayınızı ayarlayabilirsiniz. İp olarak yine Alize'nin Cotton Gold'unu kullandım. 3 farklı renk, lacivert, beyaz ve kırmızıdan oluşan bir renk kombinim var. Siz tabii ki istediğiniz renklerde örebilirsiniz. %55 pamuk, %45 akrilit içeriği olan Alize'nin Cotton Gold'u arkadaşlar 100 gram ve 330 metre uzunluğunda. Şöyle ince sayılabilecek bir örgü ipi. Kalın ipler kullanmayın. Biraz daha böyle kalın ve kaba oluyor. O yüzden ince ipler tercih edin arkadaşlar. Bu göstermiş olduğum ipin kalınlığı oldukça ideal. 2,5-3 milimetre örgü tığıyla çok rahat örebileceğiniz bir çalışma. Evet, şimdi başlayalım. Motif çalışması yapacağız ve önce şu göbek kısmından örgümüze başlayacağız. Ben şu görmüş olduğunuz robayı 2,5 milimle ördüm. Fakat şimdi örecek olduğum motiflerimin robasını arkadaşlar bakın 3 milimetre ile ördüm. Böyle daha dökümlü olsun diye bir de 3 ile öreyim dedim. Şimdi şunu da hemen söyleyeyim, bakın 2,5 ve 3 ile örülen motiflerin büyüklüğü birbirinden farklı oluyor. Elimizin örgüsünün sıklığı da motiflerin büyüklüğünü değiştirir. Kullandığımız iplerin cinsi, kalınlığı da yine büyüklüğü değiştirir. O yüzden benim vermiş olduğum ölçüler, benim kullanmış olduğum ip, benim kullanmış olduğum tığım ve benim el örgümle beraber tamamladığımda elde etmiş olduğum ölçülerdir. Her birimizin ölçüsü aynı olacak diye bir şey yok. Muhtemelen eli sıkı olanların motifleri daha küçük olacak. Eli bol olanların motifleri daha büyük olacak. Evet, hemen başlayalım. Evet, şu göbek kısmından başlayacağız ve evet, sihirli halka çalışmasıyla başlayacağız. Bakın arkadaşlar, şöyle işaret orta parmağımla baş parmağımla şöyle ipin ucundan tutuyorum. İşaret parmağımda şöyle ipimi bir tur doluyorum. Bakın bu şekilde. Gördünüz mü? Şimdi dolamış olduğum ipin arasına tığımla giriyorum. Şu şekilde diğer ipi aradan alıp bir zincir çekiyorum. Bakın sihirli halkamız oluştu. Evet. Şimdi sihirli halkamızın içerisine trabzan çalışmaları yapacağız. Başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum sihirli halkamın içerisine batıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Bakın tığımda 2 ipim var. Tekrar tığıma ipimi doluyorum.
sihirli halkamın içerisine batıyorum. Yine 1 2 de çıkıyorum. Tığımda 1 2 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte örüyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Geliyorum yine sihirli halkamın içerisine, tığıma ipimi doluyorum, batıyorum. Yine 1 2 de çıkıyorum. Tığımda 2 ipim var. Tığıma ipimi doluyorum, batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. 3 ilmeğim var. Tekrar doluyorum. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Bakın 1 2 3 4 tane ilmeğim var. 1 2 3 tane de trabzanım var. Hepsini birlikte örüyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Araya da bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı şeyi yapacağız. Toplamda 8 tane olacak bunlar. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Hatta şu elbisemizi kenara alalım. Böyle devam edelim. Bakın, tığıma ipimi doladım. Geldim. Sihirli halkamın içerisine battım. 1 2 de çıktım. Tekrar doladım, battım. 1 2 de çıktım. Ve tekrar doladım, battım. 1 2 de çıktım. 4 tane ilmeğim, 3 tane trabzanım oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve araya bir zincir çektim. 1 2 3 tane oldu. Bunu bu şekilde 8 taneye tamamlayalım. Evet, 8. kez aynı şeyi çalıştım. 4 tane ilmeğim, 3 tane trabzanım var. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve araya bir zincir çektim. Şimdi bakın, şu başlangıçta 3 zincir çekmiştik. Bakın şu 1 2 3. Bu 3. zincirin tepesine batıyorum. Geliyorum, ilmeğimin arasından kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. İpimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Evet, göbek kısmını yaptık. Şimdi sihirli halkamızın, bakın ipi burada. Bunu şöyle çekiyoruz. Evet, yeterince sıktık. Artık bu açılmaz ama ben yine de ne olur ne olmaz diye arkadaşlar geliyorum. Şu örgünün arkasından ilmeğimin arasına giriyorum. Ve burada böyle bir zincirle düğüm atıyorum. Evet, bu şekilde artık ikinci kez kilitlemiş oluyorum ve artık açılması mümkün değil. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet, şimdi ikinci rengimiz beyaz arkadaşlar. Beyaz ipimizle beraber geliyoruz. Bakın bu aralarda zincir çektiğimiz yuvalar var ya. Herhangi birine şöyle giriyorum arasına. Beyaz ipimle de şöyle bir önce zincir çekiyorum. Sonra geliyorum bu araya. Bir zincirle ipimi sabitliyorum. Şu görmüş olduğunuz ipleri de örgümü örerken örgünün içerisine gizleyeceğim. Böylece tertemiz bir örgü elde etmiş olacağız. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Geliyorum aynı yuvanın içerisine, şu aşağıda yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını yapıyoruz. Bakın 1 2 de çıktım. 2 ilmeğim oldu. Tekrar tığıma ipimi doladım, battım. 1 2 de çıktım. 3 ilmeğim oldu. Üçünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya 1 2 zincir çektim. Şimdi köşeler oluşturacağız. Bu bizim ilk köşe çalışmamız.
Önce bu köşelerden başlayacağız arkadaşlar. Tığıma ipimi doladım. Geldim. Aynı yuvanın içerisine battım. 1, 2'de çıktım. Tekrar doladım. 1, 2'de çıktım. Tekrar doladım. 1, 2'de çıktım. Aynı çalışmadan yaptım. Tığımda 4 ipim var. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya bir zincir çektim. İlk köşe çalışmamızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Geliyorum, tığıma ipimi doladım. Yandaki yuvaya battım. 1, 2'de çıktım. Tekrar aynı yuvaya battım. 2'de çıktım ve tekrar aynı yuvaya battım. 2'de çıktım. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve bir zincir çektim araya. Geliyorum hemen yandaki yuva. Burası bizim ikinci köşe çalışmamız. Bakın battım. 1, 2'de çıktım. Tekrar 1, 2'de çıktım ve tekrar 1, 2'de çıktım. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. 1, 2 zincir araya çektim. Köşe olduğu için tığıma ipimi doladım ve aynı yuvaya aynı çalışmanın tekrarını yapıyorum. Yine 4 tane ipim oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve araya bir zincir çektim. Bakın ikinci köşemiz oldu. Şimdi geliyorum hemen sıradaki yuvam burası. Bakın şu ipi de örgümün içerisine yediriyorum. Aynı çalışmayı yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanı çalıştım. 4 ipim oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve araya bir zincir çektim. Şimdi üçüncü köşemizi çalışacağız. Bakın yine bu ipi sıradaki yuvaya batarken örgümün arasına yerleştiriyorum. İpi yürütmüş oluyorum. Evet, 3 tane ikili trabzan çalıştım. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Köşe olduğu için araya 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Yine aynı yuvaya 3 tane ikili trabzanı çalıştım. 4 ipim var. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya bir zincir çektim. Geliyorum sıradaki yuvaya. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 4 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve araya bir zincir çektim. Şimdi dördüncü ve son köşe çalışmamız. Önce 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya 2 zincir çektim ve tekrar aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan. 4 ipim oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya bir zincir çektim ve son yuvamız arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Yine 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya bir zincir çektim. Bakın başlangıçta yine 3 zincirden oluşan trabzanımın tepesine battım. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Yine ipimi uzun bırakarak kestim. İkinci sıramız da bitti. Bakın yürütmüş olduğum ipler burada. Artık bunların fazlasını kesebiliriz. Aynı şekilde beyaz ipimin de kestim. Tertemiz oldu. Evet, şimdi son sıramız kırmızı ipimizle beraber örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yine köşeden başlayalım. Bakın 4 tane köşemiz var dedik. 1, 2, 3, 4. Herhangi bir köşenin içerisinden başlayalım. Bakın şöyle girelim. Kırmızı ipimi aldım.
Şöyle bir zincirle sabitledim. Geldim. Köşenin içerisine bir zincirle buraya bağlamış oldum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Geliyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bu kez normal trabzanlar çalışıyoruz. Yani 3'te çıkacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. 2 tane üçlü trabzanımız oldu. Birincisi zaten 3 zincirden oluşanı. İkincisini şimdi yaptık. Şimdi üçüncüsünü yapacağız. Tığıma ipimi doladım. Geldim. Aynı yuvaya battım. 1, 2, 3'te çıktım. Tığıma ipimi doluyorum. Bu köşe çalışması olduğu için buraya araya 2 tane zincir çekelim. Köşe olduğu için. Tekrar tığımıza ipimizi dolayalım. Aynı yuvanın içerisine yine 3 tane daha ikili trabzan. Birinciyi çalıştım. 2, sonra 3. Bakın. Köşemiz bitti. Şu ipi yine yürütüyoruz. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum sıradaki yuvaya, bakın batıyorum. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2 ve 3. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum sıradaki yuva. Şu ipimin yetiştiği yere kadar hep yürütüyorum. Yine 3 tane trabzanımı çalışıyorum. Bu kez üçlü trabzan çalışıyoruz. 3'te çıkıyoruz ve üçlü trabzanlarımız oluyor. Bunu da çalıştım. Bakın geldim yine köşe kısmına. Önce 3 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Araya 1, 2 zincir çektim köşe olduğu için ve tekrar aynı yuvaya 3 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Bitti. Geliyorum sıradaki yuvaya. 3 tane üçlü trabzan. Bakın. Köşelerde 2 tane üçlü trabzan. Arada 2 zincir. Sonra sıradaki 2 yuvaya 3 tane üçlü trabzan. Geliyorum sıradakine 3 tane üçlü trabzan. Sonra yine köşe oluyor. 3 üçlü trabzan. Araya 2 zincir, 3 üçlü trabzan. Bu şekilde devam ediyor. Buraya üçlü. Buraya üçlü. Bura köşe olduğu için 2 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın köşelerde çalıştım. Üçlü trabzan, araya 2 zincir. Diğer aralarda normal 3 tane üçlü trabzan çalışması yaptım. Geldim, bakın sıra başındayım. Yine 1, 2, 3. zincirin tepesine batarak kaydırdım ve birleştirmemi yaptım. Motifimizin çalışması bitti. Motifi daha büyük yapmak isterseniz arkadaşlar, şu anda ben bir sık iğne çalışması yapacağım. Siz bu sık iğne çalışması yerine yine trabzan çalışması yaparak motifinizi büyütebilirsiniz. Benim şimdi yapacağım ölçüler için motifimin büyüklüğünü trabzan çalışması değil de sık iğne çalışması olarak yaptığımda tam 6 tane motifle beraber istediğim büyüklükte, işte 26 santim genişliğinde bir elbise robası olmuş oluyor. O yüzden ben sık iğne yapıyorum. Bakın, birleştirme yaptıktan sonra bir zincir çektim. Geldim, trabzanlarım var. Her bir trabzanımın tepesine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bakın yuvaya geldim, 2 zincirlik yuvaya batıyorum, bir sık iğne, sonra yine aynı yuvaya batıyorum, bir sık iğne daha. 2 tane zincirimiz vardı, 2 sık iğne çalışıyorum. Ardından yine trabzanlarım var. Her bir trabzan yuvamın üzerine bir sık iğne çalışıyorum. Yani tığıma ipimi dolamadan trabzanın tepesine batıyorum. Bakın 2 tane ilmeğim oluyor. İkisini birlikte örüyorum. Aynı şekilde sıradakine, aynı şekilde sıradakine. Evet, bu şekilde bir sıra sık iğne çalışmamızı yapalım ve bitirelim. Bakın, 2 zincirli yuvamın içerisine de
2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine her bir trabzanımın tepesine sırayla sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, sıralarımızı tamamlayalım. Evet, her bir trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak bakın sıramı tamamladım. Geldim şu ilk sık iğne tepeme, bakın böyle batıyorum, kaydırıyorum, bir zincir çekip şöyle ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Motif çalışmamız bitti. Dediğim gibi sık iğne yerine yine trabzan çalışması yaparsanız motifiniz daha büyük olur. Şimdi benim motifim, bakın arkadaşlar, tam 8,5, şu andaki hali 8,5 santim. 8,5'a 8,5. Evet, bu şekilde 6 tane motifi örüyoruz ve birleştireceğiz arkadaşlar. Ben 5'ini birleştirdim. Sonuncusunu beraber birleştirelim. Bakın ben şuna dikkat ediyorum. Şu motifi bitirip ipimizi kestiğimiz kısmı hep aynı hizaya gelecek şekilde diziyorum. Motiflerimin düz tarafı içeride. Şunu da keselim, yürüttüğümüz ip. Ters tarafları dışarıda olacak şekilde. Bakın şunlar düz taraflar içte. Ters taraflar dışarıda olacak şekilde şimdi motif birleştirmeyi size göstereceğim. Yani bana en kolay ve en düzgün gelen birleştirme bu. Ters taraftan birleştiriyorum. Başka anlatımlarımda bunu düz taraftan nasıl birleştirdiğimi de gösteririm. Motif birleştirmenin zaten yani birçok çeşidi var. Bugün farklı bir çeşidini bu elbisemde uygulayacağım. Siz de göreceksiniz. Bakın şimdi köşelerimiz vardı. Aralarında 2 tane sık iğne yapmıştık. Görüyor musunuz? Bir sık iğne bir tarafta, bir sık iğne diğer tarafta. Şimdi hemen şu ilk sık iğnenin olduğu yer, bakın. Buraya şöyle giriyorum. İlmeğin tamamına giriyorum arkadaşlar, bakın. Zincir görünümünün tamamına. Geliyorum. Aynı şekilde bakın 1-2 tane var. İlkinin içerisine şöyle girdim. Terslerin dışarıda, düzlerin içeride olduğuna dikkat ediyoruz. Geliyorum yine bir zincir çalışmasıyla beraber önce şu köşeyi birleştiriyorum. Ardından her bir sık iğnenin tepesine bakın. Bir buradan, tam karşılığı neresi? Hemen burası, bakın. Her iki ilmeğe de batarak yapıyorum bunu. Geliyorum. Bir sık iğne. Bakın sıradaki bu. Tam karşısındaki, bakın yuva burası. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmek oluyor. Şundan 5. Şöyle bir sık iğne. Aynı şeyi sıradakine ve aynı şeyi sıradakine. Şu diğer köşeye kadar her birini bu şekilde birleştiriyoruz. Birleştirip geliyorum. Evet, bakın tam yine köşe kısmındaki yuvalar kaldı. Bakın her iki tarafa da aynı şekilde battım. Bir sık iğne çalıştım. Bakın ne kadar düzgün bir birleşme yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum ve yine ipimi uzunca bırakarak kesiyorum. Evet, 2, 4, 6 motifimizi de aynı şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Motif birleştirmelerimiz de bitti. Şimdi tekrar beyaz ipimizle beraber bu motiflerimizin etrafını bakın bu şekilde döneceğiz ve şu ilik düğme kısımlarını ayarlayacağız ve bağcıklarımızı da yaparak artık tamamlamış olacağız. Şimdi burada da şu yan taraftan, yani şu birleştirmeleri bitiriyorum ya, şuradan ilik düğme kısmının olduğu taraftan başlıyorum. Bakın şöyle giriyorum.
Beyaz ipimle beraber şöyle bir zincirle sabitleyip önce buraya alıyorum. Şimdi burada ilik düğme olacağı için arkadaşlar burada şöyle yapıyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 1 2 de çıkıyorum. Bu şekilde diğer köşeye kadar şu başlangıç ipimi de örgümün içerisine yedirdim. Evet, bu şekilde köşeye kadar ikili trabzan çalışıyorum. Bunu sık iğne de yapabilirsiniz. Yalancı trabzan da yapabilirsiniz. Yani ben şu kısmın biraz daha böyle ilik düğme üst üste gelecek, motif bölünmesin diye böyle yapmayı tercih ediyorum. Evet, ikili trabzanlarla beraber bakın diğer köşeye kadar çıktık. Şimdi bu köşeye gelince şöyle önce bir yalancı trabzan çalışıyorum. Ardından sık iğne. Her bir yuvanın içerisine bakın. Her bir yuvanın içerisine sık iğne çalışıyorum. Bu sık iğneleri yaparken çok sıkı örmeyin arkadaşlar. Bol da örmeyin. Ve düzgün çerçeve halinde olabilecek gibi bakın her bir sık iğnenin içerisine şu birleştirme yaptığım yine sık iğnenin içerisine de aynı şekilde. Evet, bu şekilde şu diğer uca kadar, şu köşeye kadar gelelim. Evet, sık iğne çalışmalarını yaparak bakın diğer köşeye kadar geldim. Şimdi aynı şeyi burada yapacağım arkadaşlar. Tığıma ipimi doladım. Önce şöyle yalancı bir trabzan çalıştım. Ardından tığıma ipimi doladım. Şöyle ikili trabzanlar çalışıyorum. Yine şu köşeye kadar aynı şekilde çalışacağım. Evet. Her bir trabzanın üzerine sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan. Bakın köşeye kadar geldim. Şimdi tığıma ipimi doladım. Bir yalancı trabzan. Sonra yine sık iğne. Şimdi diğer uca kadar sık iğne yapacağım ama şu iplerimi nasıl gizlediğimi de hemen göstereyim size. Bakın her bir sık iğnenin üzerine sık iğne çalışarak devam ediyorum. Bakın burada koparmış olduğum ip var. Bir tane de burada var. Şöyle örgünün üzerine bunu yatırıyorum ve yine sık iğne çalışıyorum. Sık iğnemi çalışırken bu ipi de örgümün arasında böyle gizlemiş oluyorum. Bak. Bunu da diğer tarafa, hatta şöyle bile yapabiliriz. Birini bu tarafa, birini diğer tarafa. Ne yapacağım? İkisini birlikte örgünün içerisine şöyle gizleyeceğim. Bakın sıradakine geliyorum hemen. Sıradakine evet, yeterince yürüttük. Şimdi bakın yürütmüş olduğum ipler burada. Bakın örgünün içerisinden yürüttüm. Fazlasını kesip alıyorum. Bu kadar kolay.
Diğer ipleri de aynı şekilde yürüterek şu köşeye kadar, başlangıç yerimize kadar sık iğnelerimizi çalışalım. Evet, iplerimi bakın böyle yürütüp gizleyerek sık iğnelerimi yaptım. Şimdi yine köşe kısmıma bakın geldim. Şu ilk başlangıçtaki battığım yere battım arkadaşlar. Geliyorum şuradaki ilk trabzanımın şöyle tepesine şöyle girip birleştiriyorum. Şimdi burada ilik çalışması yapacağız. 3 tane ilik yapacağım. Aslında tam bu kumaşa dikilen yerdeki ilik kullanılmıyor. Ama şu elbiseye arkadan baktığınızda 3 tane böyle ard arda düzgün bir görüntü olabilmesi için yine de ben düğme dikiyorum. O yüzden ilikte çalışacağım. Bakın şimdi geliyorum şu köşenin başında ilk yapmış olduğum trabzanım var. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra yanındaki trabzanın üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Yani iki tane sık iğne yaptıktan sonra benim bu kullanmış olduğum ince düğmeler arkadaşlar bakın. Şurada çekmiş olduğum 4 zincirin arasından çok rahatça geçiyor. O yüzden ben 4 zincir çalışacağım. Sizin kullanacağınız düğmenin büyüklüğü ne kadarsa siz de zincir sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben düğmemin ölçüsüne göre 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geldim yandaki trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. Bakın ilk iliğimi oluşturdum. Ardından devam ediyorum. Sık iğneleri 1, 2, 3, 4 tane sık iğne çalıştıktan sonra yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geliyorum yandaki trabzanın üzerine sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane, hatta şuradan 4 tane sık iğneden sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Geliyorum yandaki sık iğnenin üzerine 1, onun yanındaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne çalışıyorum. Bakın tam köşenin bitişindeyim. Buradaki sık iğnenin üzerine batıp şöyle kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bakın iliklerimiz de oluşmuş oldu. Bu ipi artık şöyle örgü arasından yürüterek temizleyeceğiz. Çünkü örgümüz bitti. Başka bir şekilde gizleme şansımız yok. Şu görmüş olduğunuz sık iğnelerin arasından evet yürütüp sonra fazlasını kesiyoruz. Evet, robamız bitti. Sadece askılarımız kaldı. İplerimi temizleyeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle arka kısmımız şu kenardaki motiflerimizi tam bu göbekten katladığımızda bakın şuralara düğme dikeceğiz. Şunlar da iliklerimiz. Bakın çevirdim. Burası da düzümüz. Şimdi askı çalışacağız. Bu askıyı da bağcık şeklinde yapabilirsiniz. Yine trabzan çalışmasından oluşan askı yapabilirsiniz. Birkaç şekilde yine gösterdim. Şimdi şurada çalışmış olduğum askının aynısını size göstereceğim. İster böyle yapın, ister daha önce çalıştığım şekilde yapabilirsiniz. Yine beyaz ipimle beraber çok da basit bir çalışmadır arkadaşlar. Şöyle ortalama 1,5 metre uzunluğunda. Ben bunu ne yapıyorum? 2 ipi şimdi gösteremiyorum size. 2 kat yapıyorum. Şöyle kulaç var ya arkadaşlar. 2 kat haline getiriyorum. Bir kulaç halinde. Hatta size santim söyleyeyim. Kaç santim uzunluğunda? Şöyle mezuremden ölçerek söyleyeyim hemen.
1 metrenin üzerinde. Hatta 1,5 metre. 1,5 metre civarında ipi, katlanmış hali yalnız öyle olacak. Dikkat edin. 1 metre 30 santimden filan kısa yapmayın. 2 kat halindeki ipi bakın, tığıma alıyorum. Zincir çekiyorum. 2 kat ipimle zincir çekiyorum. Bu zincirleri çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Ben bu şekilde 65 tane zincir çektiğimde istediğim ölçüde oluyor. Şimdi bunu şöyle yapıyorum. Bakın 2 katını katladıktan sonra şu ortada 2 tane motif var ya, şu kısım çok dar olmaması lazım. Yani bu tarafa kaymamak lazım, kol altı olduğu için. Bakın şu birleştirme yerinin, hatta şöyle diyelim, bakın şu köşenin hemen şuradan, birleştirmenin bu taraftan, yani şu aradaki motifin olduğu yerden, bakın hemen yanında. Bakın 2 kat olan ipimi şöyle alıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Sonra 65 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Sıkmıyorum bunu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Bakın zaten ipim de bitti. Kestim ve benim bağcığım oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar, bakın kaç santim uzunluğunda oldu, hemen söyleyeyim. Şöyle ölçtüğümde 32 santim uzunluğunda bir bağcık çalışması yapmış olduk. Şimdi bu bağcık çalışmasından toplamda 4 tane yapacağız. Bakın hemen şu tarafta yine aynı yerden ikincisini yapacağız. Bunlar ön bağcıklarımız. Arka tarafta da bakın şu ilik düğme kısmının olduğu yerde yine bakın birleştirme yerinin hemen şurada. Yani ilk motif değil, ikinci motifin başlangıcından. Burada da yine ilk motifin değil, hemen yanındakinden 3 tane daha bağcığımızı yapalım. Evet arkadaşlar, diğer bağcıklarımı da çalıştım. Bakın aynı dediğim yerlerden çalıştım. Şimdi tam şu iliklerin karşılığı olan şuradaki, bakın şu tam karşılığı olan şuradaki yuvalara düğmelerimizi de diktiğimizde bizim artık elbise robamız dikilmeye hazır olacak. Son olarak yine elbisemizin üzerinde görelim. Bakın bağcıklarımızı çalıştık. Düğmelerimizi de bakın gördünüz mü? Tam karşılığı olan yuvalardan çalıştık. Şurayı dediğim gibi kullanmıyoruz ama görsel olarak göze hoş görünsün diye ben oraya da düğme ve ilik çalışması yapıyorum. Bağcıkları da çocuğunuza giydirdikten sonra omuz yüksekliğine göre arkadaşlar şöyle bağlayarak ayarlayabilirsiniz. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Dediğim gibi kumaşa nasıl diktiğimi de bu roba çalışmalarını tamamladıktan sonra ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım arkadaşlar. Beraber dikeceğiz ve göreceksiniz, çok da kolay bir çalışma. Evet, beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.